Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, DreamWorks'un sevilen animasyon filmlerinin canlı aksiyon uyarlamaları dünyasına ilk adımını atması anlamına geliyor. Bu şimdiye kadar Disney'in hakimiyetinde olan bir trend ve stüdyo büyük başarılar elde etti, ancak bazı büyük başarısızlıklar da yaşadılar. DreamWorks, büyük bir şaşkınlık ve sevinçle, bu işi daha kapıdan çıkar çıkmaz çözmüş gibi görünüyor. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin canlı aksiyon yeniden çevrimi, animasyon orijinaline öykünmekte kalmayıp onu yücelten, aynı zamanda heyecan verici bir yazgişe rekortmeni sunmaya hazır harika bir film. Hikaye, 2010 yapımı Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'i izleyen herkese tanıdık gelecektir, ancak özetlemek gerekirse, ejderha avcılığıyla ünlü bir kabileden gelen bir Viking olan Hıçkıdık'ı takip ediyor. Evleri sık sık ejderhalar tarafından basılmaktadır ve böyle bir saldırı sırasında Hıçkıdık bir ejderhayı yakalayıp öldürerek kendini kanıtlamaya çalışır. Neredeyse başarıyordu, ancak onu gerçekten öldürmekte karşı karşıya kaldığında, bunun yerine gitmesine izin verdi. O andan itibaren, Hıçkıdık ve korkunç ama dost canlısı bir gece hiddeti olan dişsiz, Hıçkıdık'ın kendi babası da dahil olmak üzere diğer Vikinglerin neleri kabul edebileceğini test edecek, beklenmedik ama kırılmaz bir dostluk kurarlar. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in hikayesi öncekiyle tamamen aynı ama her zamankinden daha iyi görünüyor. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, bazı ikonik sahneleri yeniden yaratsa da 2010 yapımı animasyon filminin birebir yeniden yapımı değil. Ancak, aşağı yukarı aynı hikayeyi perdeye taşıyan bir yeniden çevrim. Eklenen 27 dakikalık çalışma süresini hesaba katmak için küçük eklemeler ve birkaç genişletme var, ancak animasyon filmiyle hemen hemen aynı konu. Ve bu harika, çünkü hikaye Ejderhanı Nasıl Eğitirsin kadar mükemmel olduğunda, onunla uğraşmak için hiçbir neden yoktur. Şimdi, bu mükemmel hikayeyi gerçekten muhteşem görseller ve harika performanslarla eşleştirin ve harika bir filminiz olsun. Bu kadar basit. Ancak bunu başarmanın hiç de kolay olmadığını biliyoruz ve bence Ejderhanı Nasıl Eğitirsin bunu başarıyor çünkü kamera arkasında mükemmel insanlar var. Dean DeBlois yazar ve yönetmen olarak geri dönüyor ve orijinal film yapımcılarının yeniden yapımlar için geri dönmesi duyulmamış bir şey olmasa da, bu seferki özel hissettiriyor. DeBlois'in bu projeye, daha önce yapılmasına yardımcı olduğu şeyi yükseltmeye değilse bile en azından eşitlemeye kararlı bir şekilde geldiği açık. DeBlois, hem orijinal animasyona sevgi dolu bir saygı duruşu, hem de heyecan verici bir yazgişe rekorları kıran, gösterişli ve yürekten bir film yaratmış. İlk kez izlediğinizde hissettiğiniz heyecanın aynısını yaşatıyor. Hangi sahnelerin aynı kalması gerektiğini ve özellikle de şimdi canlı aksiyonda olduğu için hangilerinde bazı değişiklikler yapılabileceğini biliyor. Pek çok canlı aksiyon yeniden çevriminin başarısız olduğu düşünüldüğünde, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in bu kadar iyi çalışması aslında biraz şaşırtıcı. Ancak DeBlois'in bu projeye, daha önce yapılmasına yardımcı olduğu şeyi yükseltmeye değilse bile en azından eşitlemeye kararlı bir şekilde geldiği açık. Bu yaklaşımın kanıtı olarak, birlikte çalıştığı iki kişiden başkasına bakmaya gerek yok. Animasyon üçlemesinin bestecisi, John Powell filmin müziklerini kaleme almak üzere geri dönüyor. Onun geri dönmesi hiç de zor değil ve tabii ki, stüdyo logosunun üzerinde onun müziği çaldığı andan itibaren, hemen Berk'e geri dönüyorsunuz. Görüntü yönetmeni için DeBlois, efsanevi görüntü yönetmeni ve animasyon filminin görsel danışmanı Roger Deakins'in tavsiyesi üzerine Bill Pope'u istedi. Pope'un katılımı, canlı aksiyon Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in bu kadar iyi çalışmasının en büyük nedenlerinden biri olabilir. İzcup'un evinin ve atölyesinin rahat iç mekanlarından İzlanda'nın geniş manzaralarına kadar Berk'e zengin ayrıntılarla hayat veren Pope'un fotoğrafları kesinlikle muhteşem. Bir de hayal kırıklığına uğratmayacak uçuş sahneleri var. Film IMAV için çekildi ve bu büyük ekran formatını mükemmel bir şekilde kullanarak, Hıçkıdık ve Dişsiz'le birlikte uçuyormuşsunuz hissi veren sürükleyici sekanslar sunuyor. Dişsiz ve diğer pek çok ejderhadan bahsetmişken, harika görünüyorlar. Görsel efekt ekibi, tasarımlarını bilgisayarda oluşturulmuş animasyondan daha gerçekçi bir tarza çevirmeyi gerçekten başarmış. Elbette, ejderhalar gerçekte var olmadıkları için bu gerçekçilik değil, ama bu muhtemelen sadece illüzyonu satmaya yardımcı oluyor. Grup içinde Toothless'in en az gerçek göründüğünü, çizgi filminin yüksek çözünürlüklü bir renderi gibi göründüğünü iddia edebilirim. Yine de bu iyi, çünkü çizgi film tasarımının bir kısmını korumak onun bu kadar etkileyici kalmasını sağlayan şey. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin oyuncu kadrosunun bu kadar iyi olması beni gerçekten şok etti. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in oyuncu kadrosu beni şaşırttı. Bazı oyuncular bana animasyon karakterlerini o kadar çok hatırlattı ki, açıkçası bu beni biraz korkuttu. Örneğin Gabriel Hover'ın canlandırdığı Snotlut,
Jonah Hill ve animatörlerin orijinalde ortaya koyduklarını mükemmel bir şekilde yansıtan bir performans sergiliyor, film gibi o da hem bir saygı duruşu hem de kendi başına yeterli. Genç yetişkinlerden oluşan oyuncu kadrosunun tamamı harika ama Mason Tames'in hıçkıdıkına çok iş düşüyor ve o da bu işin üstesinden geliyor. Tames, Guy Baruchel'in 2010 yapımı filmde Hıçkıdık'ı ilk seslendirdiğinde olduğundan yaklaşık 10 yaş daha genç ama gençliği hoş bir katkı. Baruchel'in Hıçkıdık'ı daha alaycı, daha yaşlı bir Hıçkıdık ama Hıçkıdık'a genç ve gözü pek olmak yakışıyor ki Tames bunu başarıyor. Ayrıca çok komik ve fiziksel mizahta da harika. Hıçkıdık ve dişsiz arasında geçen ve bir balığı içeren sahne hem histerik hem de iğrenç. Bu sahnede bu hikayenin canlı aksiyonda ne kadar iyi işlediğini fark etmeye başladım çünkü animasyonda komik olsa da, burada eklenen iğrençlik faktörü sahneyi daha da eğlenceli hale getiriyor. Butler'ın performansından çok memnun kaldım çünkü görevi tüm kalbiyle anladı. Nick Frost, animasyon üçlemesinde Craig Ferguson'dan devraldığı Gobber rolünde gayet başarılı. Role getirdiği hiçbir şeyin Ferguson'un yaptıklarını aştığını ya da çok farklı olduğunu söyleyemem ve bu nedenle, mükemmel bir şekilde hizmet edilebilir bir performans. Bu yelpazenin tam zıt ucunda, Şef ve Hicjup'un babası Stoik rolünü yeniden canlandıran Gerard Butler var. Butler'ın performansı beni çok memnun etti çünkü görevi tüm kalbiyle anladı. Butler'ın burada Stoik'i ele alışı, başlangıçta role getirdiği şeyin bir uzantısıdır, ancak her şey daha fazla ayarlanmıştır. Bu büyük ölçüde kostümler, saç ve makyaj sayesinde oluyor. En önemlisi, tüm bunlara sahip olmak Butler'ın daha gerçekçi bir performans sergilemesini sağlıyor. Ve bunun için çabalıyor, büyük oynaması gerektiğinde büyük, gerektiğinde gerçekten büyük oynuyor, ama aynı zamanda o yürek burkan anlarda çok küçük ve üzgün olabiliyor. En hafif tabirle abartılı bir performans ama filmin tonuna uyuyor. Aslında, oyuncu kadrosundaki herkes aynı sayfada. Ana karakterlerden arka plandaki oyunculara kadar hepsi, dünyanın yükseltilmiş gerçekliğine uygun hafif abartılı performanslar sergiliyor. Deblois'in dümende olmasının bu kadar akıllıca bir hareket olmasının bir başka nedeni de bu, oyuncularını asla aşırıya kaçmayan ama aynı zamanda çok çekingen ya da sıkıcı da olmayan kararlı performanslar sergilemeleri için yönlendiriyor çünkü bu canlı aksiyon ve hiçbir şey daha az, gerçek, görünmemesi için aptalca olamaz. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Beni Live Action yeniden yapımların hayranı yaptı. Gösterimden günler sonra, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in bu uyarlamasından ne kadar keyif aldığımı görünce hala biraz şaşkınım. Sanki canlı aksiyon film yapımı animasyondan daha meşru bir şeymiş gibi, animasyon filmlerini canlı aksiyona uyarlama trendinin hayranı değilim. Bu düşünce tarzı, canlı aksiyon olarak müjdelenen bir filmin büyük ölçüde bilgisayarda yaratılmış görüntüler, yani animasyon, olması durumunda daha da çileden çıkarıcı bir hal alıyor. Ama konudan sapıyorum. Animasyon versiyonunu gerçekten beğendim. Mükemmele yakın bir film. Yeni bir filme ihtiyacımız yokken, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'i izlemek fikrimi değiştirdi. Bu filmi izlemek gerçek bir keyif ve büyük ekranda izleme deneyimi uzun zamandır yaşadığım en iyi zamanlardan biriydi. Gelecek her canlı aksiyon uyarlamasını heyecanla beklediğimi söyleyemem ama Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2'yi kesinlikle dört gözle bekliyorum. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 13 Haziran'da sinemalarda gösterime girecek.